Çanta niye ıslak ya bizim? Su mu açık kaldı acaba? Şu yola çıktım arkadaşlara bak. Keşiş dedik, sevindik. Adam Instagram'a fotoğraf çekiyor. Bir efsaneydi, bir efsaneydi seninle beraber olmak. Tanrı da benim, kral da benim, her şey benim. Gelip de burada iddia eden varsa da yazıklar olsun. Tanrı'nın evine girmiş gibi hissediyorsunuz. Bak o bahsettiğim köklerden bir tanesi görüyor musunuz? Binayı nasıl sarmış ya. Eylül. Ön tarafı bir göstersene insanlara. Ben dedim ki bu Juicy olmasın dedim bak. Dedim mi demedim mi? Buradan böyle bir tırmanasın gelmiyor mu senin? Yok. Günaydın arkadaşlar. Kapkaranlık bir ortamdayız şu anda. Yani tuk-tukun içindeyim. Nereye gidiyoruz? Dünyanın en büyük tapınağına gidiyoruz. Budist tapınağı Angkor Wat'a. 162 hektar büyüklüğünde, yani 400 tane futbol sahası büyüklüğü demek oluyor bu. Şu anda da tuk-tukun içindeyim. Uykuluyuz. Eylül'le ben şu an yola çıkacağız. Tuk-tuk kiralıyorsunuz sabah. Buradan yola çıkıyorsunuz. 15-20 dakika sürecek. Daha sonrasında da inanılmaz bir gün doğumuyla beraber Angkor Wat'ı çok güzel şekilde karşılayacağız. Sizlere de göstermeye çalışacağız elimizden geldiğinde. Hadi yavaştan yola çıkalım. Arkadaşlar şimdi geldik, karanlık bir yoldan yürüyoruz. Zifiri karanlık. Şurada da birileri bekliyor. Herhalde onlar bizim biletlerimize bakacaklar. Yani sıkıntı, bileti aldık. Bilet kişi başı day pass olarak bir günlük 37 dolara olarak geçiyor. Bakalım. Hi, good morning. Şimdi bunlar herhalde Eylül. Ticket. We just bought it. Night I bought. Last night. The number. Have other one? Invoice number. They don't send the ticket. They just send the receipt. You can try to download again. Looks in payment, you know. That's okay. That's okay, yeah. Thank you. You can download again. Thank you so much. Bak normalde QR kod falan gelmesi lazım ama bize sadece böyle bir receipt geldi. Bu receiptle de adam gördü, parayı ödemişsiniz zaten. Yürüyün dedi. Şimdi Angkor Wat'a doğru yürüyoruz. Ben gördüm Eylül. Ama daha güneş doğmadığı için hiçbir şey gözükmüyor. Kapkaranlık şu anda. Ya o kadar büyük, devasa bir şeyin içine girdik ki şu anda. Ben size aslında bunu anlatabilmem için belki de 3 gün harcamam lazım. O derece bir yerden bahsediyorum. Hem tarihi kökeni, hem mimarisi, hem dolaşacağın alanlar inanılmaz büyüklükte olduğu için her yerini gösteremeyeceğiz maalesef. Bir günümüz var. Sizlere elimizden geldiğince burada 5 tane temple görme şansımız var bugün. Hepsini görmeye çalışacağız. Tık 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 tık. Siz ne yapıyorsunuz? Şu an koltukta oturuyor olabilirsiniz. Biz saat sabahın 5.30'unda buraya kalktık. Emek veriyoruz bir şeyleri göstermeye. Sizlere dünyayı evinize getiriyoruz aslında. Umarım da beğeniyorsunuzdur. Bak şu an Eylül bir kamera açıları çekiyor. Yani sanırsın Nuri Bilge Ceylan, yani o derece kız burada uğraşıyor. O yüzden onun hürmetine bir tane beğeni, bir tane yorum bırakırsanız çok çok seviniriz. Hadi gün doğumunu yakalayalım. Hadi bakalım. Saatler 5.39'u gösteriyor. Arkamdaki kalabalığı görüyorsunuz. Sadece 250 bin kişinin yaşadığı bir köy düşünün Siem Reap'ta. Ve buraya turist sayısı yılda sadece Angkor Wat için 3-4 milyon insan geliyor. İnanabiliyor musunuz? Yani çok ciddi bir rakam. Küçücük bir köy. Tabi bunun da aslında ortaya çıkış noktası şu. Şuradaki suyu görüyorsunuz. O suyla beraber Angkor Wat görüntüsünün böyle yansımasıyla beraber güneş doğuyor. Güneşle beraber inanılmaz bir görsel bizi bekliyor. Tabi şahit olmadığımız bir şey. Beraber şahit olacağız. An be an yaşatacağız sizlere. İnşallah çok güzel doğar da çok güzel de yansır. Fotoğraflar çekileceğiz değil mi? Nasıl olacak? Çok güzel oldu. Niye konuşmuyor? Beklenmedik geldi. Ansızın mı? Ansızın gelen şeyler daha mutluluk veriyor genelde. Hadi gel gidelim. Şuraya bir bakalım. Bak bir sürü insan gelmiş buraya. Şurada başka bir tapınağın başka bir şeyi var. Her yerde başka bir şey göreceğiz aslında bu bölümümüzde. Hepsini de göstermeye çalışacağız. Bak görüyorsunuz yaşları. Genelde 50 ile 70 yaş arasında görebiliyorsunuz. Gençler var mı? Var bizim gibi ama günün sonunda şu oluyor aslında. İşte herkes bir dünyayı gezeceğim diye başlıyor. Yola çıkıyor falan. Ama kimisi maalesef 50'de 70'te anca parayı bulup yapabiliyor. Emekliliğe ayrıldığında yapabiliyor. O yüzden şimdiden kendinize yatırımlar yapmayı unutmayın. Dünyayı gezdikçe inanın bana kazançlarınız, ticari yapılarınız da büyüyecek. Kendimden biliyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Buralara geldiğinizde 50-70 yaşlarında olmak yerine genç tazecik gelirseniz çok daha anlamlı olur. Teşekkürler. Son 5 dakika kaldı. Belki de şu anda burada tam 1000, 1500, 2000 tane insan var. Öyle söyleyeyim size. Sadece gün doğumu için gelenler bunlar. Buraya 3 milyon insan geldiğini varsayacak olursak ayda ne yapar? 12'ye bölsek 3 olsa yani
Yani günde 10 bin 20 bin kişi falan geliyor buraya. Çılgın bir rakam. Ne düşünüyorsun? Yani umarım henüz görmemişizdir bir şey. Yani bilmiyorum, millet dağılmaya falan başladı ama güneş gelmedi. Öyle bir yerdeyiz ki şu an tamam güzel gözüküyor burası ama güneş doğmadı. Ama öğlen gelsek daha güzel Olabilir gözükebilirdi inşallah. Rotası seyyah gezmişti burayı Mehmet abi. Diyordu o işte çok da bir şey yok diyordu. Hakikaten doğru gibi ya. Güzel bir ritüel oldu. Çok iyi bir ritüel gerçekten. Sabahın 4'ünde kalkmak müthiş bir ritüeldi. Donduk. Tuk tuk iyi mi dedim otele. Çok iyi dedi. Gelen tuk tukta rüzgarlık bile yoktu. Mahvolduk. Neyse her şey çok güzel olacak. İlerleyen dakikalarda size Hindu geleneğinden ve buranın Budist'e dönüşmesinden dolayı anlatılacak şeyleri anlatacağız. 37 yıl boyunca süren bir yapıdan bahsediyoruz. Buraya insanlar 50 kilometre uzaklıktan taş getirmiş. Ya o dönem bunları nasıl yaptınız ya? Yani 1157 yıllarından bahsediyoruz. Kafayı yersin. Şu an 2025. Bizim yapılan binalara bak. Kurban oldum ya Rabbim bizlere güneşi göstermedi gibi. Bu devasa görkemli yeri güneş doğumuyla sizlere göstermek isterdik. Fakat stok görüntülerden gösterelim. Drone görselleri koyalım. Yani çok ilginç şeyler de görüyorum ben. Bir yandan İnsanların çektikleri fotoğraflar karşısında kahroluyorum. Buranın olayı bu. Şuradan gün doğar normalde tam üstünden. Şu yansımayla beraber harika bir görsel elde edebilirdik. Ama nasip değilmiş. Olsun, önemli olan buraya gelmekti. Şu arkada başka bir görsel daha var. Oraya doğru gideceğiz. Bir yandan yürümeye başlayacağız. Anlatacağız hepsini. Tüm koşullar kötüleşmeye başlasa da umudumuz hep var. Her şey güzel olacak. Şimdi o gün doğumu olayını salladık. Yapamadık çünkü elimizden geldiğince. Çanta niye ıslak ya bizim? Su mu açık kaldı acaba? Yok. Biz yapamadık değil, güneş. Yıllar 1113'ü gösteriyor arkadaşlar. İkinci kral Suru Yavarman burayı kurmaya başlıyor. Tam 37 yıllık bir inşa sürecinden bahsediyoruz. Öncelikle Hindu tapınağı olarak başlıyorlar. Daha sonrasında burası Budist tapınağı olarak hala da günümüzde şu anda ziyaretleri kabul ediliyor. 37 yıl boyunca buradaki kurulan tüm heykeller vesaire yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan taşındığı söyleniyor. Su yoluyla, karayoluyla. İnanılmaz devasa bir yerden bahsediyoruz. Az önce söylediğim 162 hektar büyüklüğünde. Yani siz düşünün büyüklüğünü. Bazı bölümleri var gezmemiz gereken. Onlara gideceğiz. 5 tane farklı bölüm. Şimdi önce Angkor Wat'la başladık gün doğumuyla. Daha sonra Tomb Raider filminin çekildiği yerlere kadar gideceğiz. Hadi içeri gidelim. Şimdi Angkor Wat'ın tam içine girdik. Arkamda görmüş olduğunuz 5 kule aslında Meru Dağı'nı temsil ediyor. Buraya girdiğinizde tamamen aslında artık kutsalla bir bütünsünüz anlamına geliyor. Tanrı'nın evine girmiş gibi hissediyorsunuz ki gerçekten bizler de girdiğimizde buraya vay anasını, ulan daha neler göreceğiz, bu kadar nasıl yaptınız dediğimiz anlar, hatta sesimde de bir yankılanma duyabiliyorsunuz. İşte aslında baktığımda yıllar evvel nereye gittik? Chichén Itza'ya gittik hatırlarsanız, Meksika'da. Orada iki elimizi yaptığımızda kuş sesi geliyordu. Buradaki mimarileri yapan insanlar ta o yıllarda 1113 yıllarında nasıl bu kadar her şeye dikkat edebildiler? Seslerin yansımalarını bu kadar nasıl bulabildiler? Astrolojiyi kullandılar, işte yer bilimini kullandılar, gök bilimini kullandılar. Bir şekilde birleştirdiler parçaları. Günümüzde hala gelip burada milyonlarca insanın ziyaretini karşılayabiliyor. Çok enteresan. Şimdi bu tapınak aslında Hindu olarak başladı, Budist olarak devam etti. Bu kulelerin de simgelediği şeyler var. Aslında önemli olan da bunlar. Meru Dağı, Hindu, Budist ve Jain kozmolojisinde evrenin merkezi ve tanrıların evi olarak kabul edilir. Tapınakların yükselen kuleleri Shikara ya da Prang bu kutsal dağı simgeler. Meru'nun etrafında 7 kıta ve kozmik okyanus bulunduğuna inanılır. Merkezdeki ana kule Prasat yani Meru Dağı, onu çevreleyen kuleler Meru'nun çevresindeki dağlar. Tapınağı çevreleyen hendek, su kanalı kozmik okyanus, kat kat yükselen teraslar, evrenin farklı katmanları, yer, gökyüzü, tanrıların alemleri. Tapınağa girmek az önce bahsettiğim gibi dünyeviden olandan kutsala yükselişi simgeler. Merdivenler ve yükselen kuleler ruhun mokşaya yani özgürlüğe doğru yolculuğunu simgeler. Tapınağın doğuya bakması güneşin doğuşu ve yeniden doğuş inancını ortaya koyar. İşte şu anda gelmiş olduğumuz bu kutsal mabet şu anda bizler için görsel ziyafet sağlarken o zaman da bu dine mensup insanların gerçekten haccı gibi düşünebilirsiniz. Buraya geldiklerinde tamamen dünyeviden çıkıp kutsal bir şeyin içinde olduklarını hissediyorlardı. Biz hissedebiliyoruz mu? Onlar kadar hissedemesek de bu görkemli binalar bizlere gerçekten huzur ve mutluluğu da vermiyor değil. Değil mi Eylül?
burada hala keşişler bu manastırların içinde yaşıyor. Burada. Değil de yani manastırı neresiyse buranın. Hani burası hala bir tapınak ve burada ritüeller devam ediyor. Kesin yapılıyor. Vay be. Şimdi biz 5 tane farklı tapınağa gideceğiz. 4 tane. Esas aslında burada gün doğumunu yapıyor insanlar. Daha sonrasında başka bir tapınağa geçiyorlar. Biz oraya doğru yola çıkacağız. Çünkü burası aslında baktığınızda bu kadar gibi gözükse de çok daha değerli, daha detaylı şeyler var ama biz günü yakalayabilmek için tabii bugün otelden de çıkış yapacağız. O yüzden hızlıca hareket edelim. Hadi yerine gidelim. Sıradaki durağımız Angkor Thom. Yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta tekrar tuk-tuk'a bindik. Angkor büyük demek, Thom şehir demek. Angkor Wat'ın en büyük şehrine, başkentine doğru yola çıkıyoruz. Bayon Tapınağı özellikle en fazla revaçta olan yeri, orayı ziyaret edeceğiz. Angkor Wat ne demekti arkadaşlar? Büyük Angkor, Wat da tapınak demek. Büyük tapınak anlamına geliyor. Burayı gördük. Gün doğumlu göremedik ama yine de keyifliydi. Sıradaki istasyona gidelim. Hadi bakalım. Yollar çok güzel. Yemiş. Eylül de çok mutlu. Gerçekten gözlerini tutamadı. Gözyaşlarına hakim olamadı. O kadar güzeldi ki her şey. Uzun zamandır gelmek istediğim bir yer duygulandım. Bravo. Şu an itibariyle Angkor Thom'un içine girdik. Büyük tapınak. Ne kadar büyük diyeceğim. Bayağı bir yol gidiyor şu anda. Göreceğiz birazdan. Yani içeride gülen yüzler, yapı taşları var. Yani toplamda 5 tane kapı var. 4 ana kapı, 1 ek kapı. Her kapının üzerinde devasa taş yüzler var. Kapıların önünde 54 tane tanrı, deva ve 54 tane şeytan, Asura heykeli bulunuyor. Bu sahne Hindu mitolojisindeki Süt Okyanusu'nun çalkalanması efsanesini anlatıyor. Bir efsaneydi, bir efsaneydi seninle beraber olmak. Hakan Peker, dünyanın en yaşlanmayan adamı. Ona da selam olsun buradan. Because you have three more temples. 3 more Yes, temples. three We're more. gonna go 5 temples Yes, today. 5 temples today. Okay. Yeah, yeah. Are you happy? I'm happy. Why you are happy always? Right now I'm happy because in the morning I get up too early, not happy. So you wake up 4:30. What time? I get up like 3 because my home too far from the city. Oh, Yeah, you 3 came. like 32 Oh, işte kilometers gelmiş ya. from here. Every day you drive. Because right now have the low season, you know, not every day, but the high season I think maybe every day. Bro, don't get me wrong, please. How much you get for the high season every day? Around I saw you, so I get salary from the hostel, approximately how much? 200. 200. for one month. But you don't work as a Grab also? In the hostel, 200, but I think it's good, but not enough, you know. Not enough, yeah, not that's enough fine. because pay for gasoline too expensive. And the rent just- also? Yes, I think You pay rent? I'm pay the gasoline, not hostel pay. No. I mean like you have home, yes? Yeah, But you pay rent? yeah, I have. I pay. Ah, for you it, pay yes, rent. yes, Rent yes. how much here? 100 or 100 and half something. 1.5. Yes, yeah, for the 1 year. 1 not year. not month, not month. Yeah. 1 year, $150. Yes, yeah, not expensive. Not Oh, expensive. so good, bro. It's yeah, almost yeah, 10. it's so good. The monthly home rent is like $10-15. Yes. How many room? One room? 2 room and 1 restroom. So good, bro. Yeah. How old are you? 31. Do you have wife? I have 2 young. 2. Oh, 2 children. Yes, 2 children. Maşallah, Yeah, maşallah. it's boy. For 2. Boy. Yes, yes. Oh, so good, 5 brother. and 4. So good, brother. Thank you. Thank you, brother. Hadi biz gidelim. Let's go. Yes. Hadi şimdi I'm git. sorry because I speak English for a little Your bit. English amazing, brother. So good, believe me. So good. Şu an Bayon Temple'a geldik arkadaşlar. 12. yüzyılın sonlarına doğru. Gelin biraz inceleyelim. Yani yine görkemin içine attık kendimizi. Ormanın içinde kurulmuş. Hatta yıllar evvel bir hikaye var. Bu şehirler yapılıyor. Hi, how are you? Yıllar evvel bu şehir yapıldıktan sonra, tabii çok eski olduğu için 1100'lü yıllardan bahsediyoruz. Burası bir süre sonra yerleşimini kaybediyor. İşte savaşlar çıkıyor, dağılmalar falan olurken ormanın içinde kayboluyor. Daha sonra burayı Fransızların bulduğu söyleniyor. Ulan gene Fransızlar çıktı işin içinden ya. Babacım, İngilizler, Fransızlar, insanları bırakmadınız be. Vallahi de sömüre sömüre bitirdiniz. Bak, dünyanın şu anda da çoğu yerine gidin turist olarak, yine Fransızlar, yine İngilizler görürsünüz. Adamlar
Şu an sömürmüyor ama tatil yaparak sömürüyorlar bu insanları. Garip bir olay ya. Bu arada restorasyon falan da yapılıyor şu an. Şu alanda taşları falan diziyorlar. Enteresan. Gelin içeriği dolaşalım biraz hadi. Bayon Tapınağı. 216 adet gülümseyen yüz. 54 kule. Her birinde 400. Toplamda 216 tane dev taş yüz. Hepsi hafif gülümser ve farklı açılardan bakıldığında sanki seni izliyormuş gibi görünür. Yüzlerin kime ait olduğu hala günümüzde bile tartışmalı. Çünkü hakikaten yüzler bir garip. Çoğu bilim insanına göre yüzler merhamet, bodhisattvası, Avalokiteshvara'yı temsil ediyor. Çok zor söylemesi. Yani bunu söyleyebilen taş olur yani, öyle söyleyeyim ben size. Bazı araştırmalar ise yüzlerin aslında Kral 7. Jayavarman'ın portresi olduğuna inanıyor. Yani kral kendini tanrılaştırmış olabilir. Olur mu? Olur. Yani çok normal. Düşünsene, o zaman hiçbir teknoloji yok. Her şeye hakimsin. Tüm herkes sana tapıyor. Yani yüzünü koyarsın, dersin kardeş inanacaksın. Tanrı da benim, kral da benim, her şey benim diye yaparsın yani. Olur bu işler. Bayon, Angkor'daki tek büyük Budist tapınağı. Diğerleri Hindu tapınağıydı. Bu Budist tapınağı arkadaşlar. Ama kabartmalarda Hindu tanrıları da yer alıyor. Bu yüzden tapınak hem Hindu hem de Budist izleri taşıyor. Geçiş döneminin simgesi aslında. Bayon'un kabartmaları sadece mitolojide değil, pazar yerinde alışveriş, tavuk kavgası, balık tutan köylüler, savaş sahneleri gibi günlük yaşamı da anlatıyor aslında. Şu anda görmüş olduğunuz bu yıkıntılar, görseller hepsi bize Kamboçya'nın tarihini gösteriyor aslında. Yani Kamboçya nasıl bir yerdi, nasıl başladı, nasıl devam ediyor şeklindeki görseller. Ya sen tapınağa mı geldin? Ne işin var senin buralarda? Ha? Ne yapıyorsun sen buralarda? Allah Allah. Aslında baktığımızda mimariye Angkor Wat'a göre biraz daha düzensiz, dağınık gibi gözükse de böyle değil. Derinlemesine incelendiğinde aslında hepsi bir kozmik düzeni temsil ediyor. Öyle bir yerdeyiz şu an. Mesela burada bulunan 54 tane kule neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Angkor İmparatorluğu'nun 54 tane eyaletini. Yani bunları düşünerek yapıyorlar o tarihlerde. Ya sen de hala yarın bowls nasıl yerim, ice nasıl girerim, sauna nasıl yaparım. Adamların derdi mi vardı o zaman? Ya işte. Çok güzel ama. Hangisi? İkisi de. Sauna bed dersen taş yersin burada. Adamlar sırtında taş taşımış o dönem. Bak, ortamlarda satabileceğiniz bilgi veriyorum. Şu suratlar vardı ya az önce gördüğümüz. Işığa göre şekilleniyormuş yüzleri. Sabahları sakin şekilde yüz değişiyor. Öğlenleri sert bir biçime evriliyor. Akşamları ise huzurlu oluyormuş. Aynı biz gibi değil mi aslında? Sabahları böyle bir sakin uyanırsın. Öğlenleri böyle bir gerilirsin çünkü işler yoğundur vesaire. Akşamları da ne olur? Yemek yersin, huzura kavuşursun sevdiğinin yanında. Ortamlarda da satarsınız bu bilgileri. Artık ne yaparsanız yap. Fena değil. Tam Deniz Pehlivan gibi konuştum ya. Ona da selam olsun. Her videoda selam söylüyorum şerefsize. Öyle bir arkadaşım, görüyorsun değil mi? Bir kere bana selam söylemiş midir? Bilemiyorum. Arada söylüyor. Hakkını yemeyelim. Ben Deniz istiyorum. Birazdan gideceğimiz Tapurom, yani Tomb Raider'ın filminin de çekildiği yer ağaç kökleriyle ünlü. Burası da selfie için ünlüymüş. Haberiniz olsun. Geldiğinizde selfie çekilebilirsiniz burada. Biz de çekilelim. Hadi. Hadi Eylül, hazır mısın? Sadece yiyorsun ya. Evet, geldik Takeo Tapınağı'na arkadaşlar. 3. durağımızda buraya geliyorsunuz. Takeo Tapınağı tamamlanmamış dev olarak adlandırılıyor. 9. ve 10. yüzyıllar döneminde 33 yıllık yapılma dönemi var. Kral Jayavarman döneminde yapılıyor. Hatta oğlu döneminde de tamamlanmıyor. Yine böyle kalıyor. Hatta ilk tapınaklardan bir tanesi kireç taşının kullanıldığı. Zaten ondan sonra, bundan başlanıldıktan sonra diğer tapınakların oluşturulması daha farklı şekilde ilerlemiş. Buranın özelliği şu aslında. Burada çok dik bir merdiven var. Oraya çıkıyorsunuz. Komple Angkor Wat'ın ormanını, etrafını görebiliyorsunuz. Eylül ve ben pes etmezsek, yukarı çıkabilirsek sizlere göstereceğiz. Pes edersek artık diğer tapınağa doğru geçeceğiz. Artık bakacağız. Hiç süsleme yok. Diğerlerindeki gibi hiçbir motifi göremeyeceksiniz. Daha o zaman buraya sanat gelmemiş demek ki. Diğerlerine gelmiş ama buna daha gelmemiş. Hiçbir motifi göremeyeceğiz burada. Ama yani şöyle bakıyorsun yine 9. 10. yüzyıllar döneminde adamlar yoktan bir şeyi yine var etmişler. Ya Hindu tapınaklarında ya da Budist tapınaklarında hep olay şeydi. Bu taş özellikleri fazlasıyla vardı. Ama bunların çoğu Hindu tapınağı baktığınızda. Budist tapınağı gibi gözükmüyor. Çoğu Budist tapınağına alakası yok. Ya bugün Bali'yi ziyaret edin. Hindu olarak ya Hindistan ya da Bali'yi ziyaret edin. Bu şekilde bir sürü tapınak göreceksiniz. Şu anda Bali'dekiler mesela evlerin içine yapılır. Daha küçüktürler. Ama bunlar bayağı devasa. Hadi bakalım içine yukarı doğru çıkalım bir. Evet Eylül. Şimdi çok zorlu bir görev. 50 metre yüksekliğinde burası. Az değil.
Bir değil, Mesela 2 metre değil, 50 Geçen metre. çıktığımız Malezya'da çıktığımız ne kadardı? Hangisi o? Nereye çıktık biz? Renkli merdivenler çıktık ya. O koymadı O bana mesela. 270 adımdı. Bu biraz daha dik. Ama yine nasıl bir yer bilmiyorum. O zaman taş kağıt makas. Kim yenerse kim ne yapıyor? Sen yenersek çıkmıyoruz. Ben yenersek çıkıyoruz. Ha, sen yenersek çıkıyoruz. Benim yeneceğimi biliyor çünkü. Ben yenersem de Ben çıkmıyoruz mu? yeniyorum bu arada. Yalan. Hadi. Oyun artı para. Dolarlar çıktı. Dolarlar konuşsun. Hadi. Bende rupi var ama. 3'te bitiyor. Abi onun parası bizim 20 dolar etmiyor. Tonla parası var 20 dolar etmiyor. 3'te bitiyor. 2-2 olursa uzar. Hadi. Kaçı uzar? 5'e. 4'e uzuyor. Kaç uzayacak? Şu yola çıktım arkadaşlara bak. Hadi. 1-0. 1-1. 2-1. 3-1. Angkor Wat'ın sonuna geldik. Takeo yalan mı? Geri kalanı biz drone görüntüsü mü? Koraycığım. Arkadaşlar yani ben kazandım. Neyse ben zaten bu tapınak öyle aman aman ünlü değil. Zaten bizden başkası da yok. Hiç kimse yok burada. Hani sırf turun içine koymuşlar. Hadi buraya da gelin gibisinden. Ben size bilgileri verdim en azından. Koray da buraya güzel detay verirse tadından yenmez. Ama güzeldi yani. Kahvaltı. Herkesin derdi ayrı. Hadi gidelim bakalım. Şimdi son 2 tapınak kaldı. Onları ziyaret edeceğiz. Bak merdiveni şuradan görüyorsun değil. Yani buradan göreceğim bir şey yok. Yok canım orman göreceğiz zaten de. İnanılmaz yukarı çıkamıyorsun zaten yani. Bir şey yok. Neyse. Hoş geldiniz. 4. tapınağımız Tapurom. Yani 2001 yılında Angelina Jolie'nin de oynamış olduğu Tomb Raider filminin çekilmiş olduğu sahnelerden bir tanesi. Aslında diğer tapınaklara baktığımızda biraz daha planlanmış şekilde yapılmış. Yani taşların yerleri belli vesaire derken burada öyle bir şey gerçekleşiyor ki ağaç kökleri tapınaktaki taşları alıyor. Kökler birbirini bağlıyor ve böylelikle tapınağı aslında ayakta tutan şeyler ağaçlar. Ağaçların serbest şekilde köklerinin salmasıyla oluşmuş bir yer. Şu anda oraya doğru yürüyoruz. Heyecanlıyım çünkü göreceğimiz manzara... Bak bunu gene söyleyeceğim. Dünyanın en büyük mimarı Allah. İşte yabancılara göre God, başka dinlere göre bambaşka bir şey. Nasıl adlandırırsanız. Yani bunu bir insan evladı yapamaz. Gelip de burada iddia eden varsa da yazıklar olsun. Yani şu hayvanların bile böyle bir yeri takip etmeleri, bir çizgi oluşturmaları bir sebepten ötürü. Şu anda gördüğünüz her şey aslında bir sebepten ötürü. Benim buraya gelip size bunları anlatmam bile bir sebep olabilir. Yıllar sonra ortaya çıkar. Çıkmaya da bilir. Belki de bomboştur. Boşuna da gelmiş olabilirim. Ama inanın şu anda göreceğimiz manzaralar sizlerin de ağzını açık bırakacak ben eminim. Çünkü yavaş yavaş kökleri dışarıdan bile görmeye başladık. Yani hiçbir restore edilmemiş, tamamen doğanın hakim olduğu bir tapınağa doğru yola çıktık. Hadi gidelim. Gelin beraber hızlı gezelim arkadaşlar burayı. Yani hiçbir düzen, hiçbir değişiklik yok. Yıllar evvel hatta burayı organize etmeye çalışmışlar işte. Tekrardan restorasyon yapalım, taşlar, dağılan taşlar vesaire şeklinde ama sonra UNESCO demiş ki kardeş ellemeyin ya. Yani bir şeye de dokunmayın demiş. Bırakın böyle kalsın. Burası doğallığını korusun demiş. O yüzden ellenmemiş. Yani işte bak filmler aslında çok önemli. Yıllar evvel izlediğimiz filmde ben çocuktum. 9-10 yaşındaydım. Tomb Raider'ı izlediğimde buralar varmış. Haberimiz yok Kamboçya olduğundan. Yıllar sonra geliyoruz burayı görüyoruz. Esas yerlere gidiyoruz. Gelin. Angelina Jolie buralarda koşardı. Angelina Jolie. O zaman size bir soru soruyorum. Gelmiş geçmiş en iyi çift Angelina Jolie, Brad Pitt çifti diyebilir miyiz? Hele Mr. Smith and Mrs. Smith filminde çok iyi değiller miydi? İzlemiş miydin o filmi? İzlemedim. Nasıl izlemedin ya? Bak günden güne çıldırmaya başlıyorum ha. Ha ne yaptın sen? Ha? 27 yıldır ne yaptın sen? Bugün 27. yaşımdayım ben. Evet, doğum gününü kutladık geçen gün biliyorsunuz. Bugün saçında bir tane beyaz gördü Eylül. Bir yıkım yaşadık. Aynı bu taşlar gibi böyle darmadağın olduk ya. Dedim ne oldu? Nasıl olur ya diyor. Dedim ne oldu? Yani beyaz yaşlanıyorum sesen. Ya. Yaşlandırdın beni be adam. Allah, kız 2 gün bizde takıldı hayatı bitti ya. Eylül ön tarafı bir göstersene insanlara. Aman Allah'ım baksana taşlar nasıl yosun tutmuş. Ve hiç ellenmemiş hakikaten ya. Eğer şöyle bir rivayet var. Kökleri keserlerse tapınak çöküyor. Yani ağaçların burada kesilmesi anında komple tapınak çöküyor.
Öyle bağlılar kökler şu anda aşağılara kadar. Bu acayip mistik bir yerdeyiz ya. Buranın en mistik tapınağındayız şu anda. Daha mistiği yok. Bazen diyoruz videolarda, abi diyorsunuz ya da kardeşim diyorsunuz. Biz seni Malta gece hayatından tanıyorduk şöyle böyle. Ulan oradan buraya evrilmen güzel oldu falan diyorsunuz. Hakikaten ben de aynısını düşünüyorum bazen. Yani eskiden mesela bunlar çok önemli gelmiyordu. Yine inanılmaz tapınaklar böyle acayip ilgimi çekmez. Ya bir adalar gibi değildir. Mesela Mavi Deniz'i gördün mü? Çok çok mutlu olurum ama bunlar da çok acayip yerler yani. Yani düşünsene 10. yüzyıl 11. yüzyıldan bahsediyoruz. 30-40 yıl uğraşılıyor bunun için. Sonra ağaç köklerini salıyor falan. Linç olaylar. Bunlara devam edebilmenin için ne yapılması gerekiyor? Tabii ki de bir abone tuşuna basmanızı Eylül'ümüz hiç çözdün sen. Bir yorum bırakmanız lazım. Şu algoritmayı yenmemiz lazım. Bak tapınak dolaşıyoruz burada. Hiç affetmiyoruz yani. Kaşlara kadar çıkasın vardı. Abartmak da istemiyorum. Film sahnesi. Çok güzel. Buradan böyle bir tırmanasın gelmiyor mu senin de? Yok. Aksiyon ben seviyorum. Dın dın dın. Bir de şu arkaya doğru gidelim bakalım. Film gibi bir yer yani baksanıza. Oğlum şu kayaları nasıl koydunuz oraya ya? Akıl almıyor. Gerçekten normal değil. Sıra dışı yani. Kapı girişlerine bak. Oksitlenmiş taşları. Karşıdan birileri çekiyor ama ayna gibi de gözüküyor bir yandan. Hani inanamıyor insan. Tomb Raider. Sezer Raider. Bak o bahsettiğim köklerden bir tanesi görüyor musunuz? Binayı nasıl sarmış ya. Yani böyle devasa bir kök gördünüz mü daha önce? Ben görmedim. İlk kez görüyorum. İnanılmaz. Bak tapınağın içine girdik. Ağaç kökünü görüyor musunuz? Yani normal değil bu ya. Gerçekten normal değil. Harbi ağacı kessek demek ki kayalar dağılacak. Ağaç tutuyor. Hatta desteklemişler bak gördüğünüz üzere demirlerle. Enteresan. Çok güzelmiş burası ya. Herhalde yönetmen geldi bir gün buraya gezmeye. Ulan dedi öyle bir yer buldum ki gelin dedi bunu burada çekeceğiz. Tam öyle bir yer bence. Şu falan da devasa ağaç ya. Ara ara böyle tünellere giriyoruz. Serin, içerisi çok serin. Tahtalar var aşağıda. Eskiden burada insanlar yaşıyorlarmış. Daha sonradan işte böyle yaşam alanı değil de turistlerin yeri olmuş. İşte o ağacı gördük. Görüyor musun? İnanılmaz büyük. Köke bak. Komple kapıyı, duvarı kaplamış. Bazen de insan böyle görünce şey geliyor. Öyle makasla kesesi geliyor. Çok büyük abi. Herkes burada fotoğraf çekiliyor. En yeri burası. Ben yeter ya. Biz videolarda saklanalım. Yıllar sonra izlediğimizde buraya gelmiştik dememiz için video yeterli. Bazen fotoğraflar kaybolabiliyor ama YouTube'un en güzel özelliği bu. Yıllar sonra tekrar girdiğinde göreceksin. Düşünsene annem baban YouTuber'dı. Anne babanı izliyorsun. Ne kadar güzeldi. Çok iyi bir şey. Bakalım. Ne yapıyor lan? Dur. Büyü bulundu. Şurayı bir göstersene seyircilerimize. Family, my people name Istanbul for our family. Anlatıyor biz çıkalım ya biz buna para vermedik şimdi. Bedava bilgi almayalım. Very called Tafur. Öyle bir yer ki çıkamıyoruz bile. Where is the exit? From here. No access diyor. Bizi gebertecek bu da. No access diyor yıkılacak üstümüze. Allah Allah. Nerelere girdik nerelere gidiyoruz. Dışarı çıktık şimdi bakalım. Keşiş dedik, sevindik. Adam Instagram'a fotoğraf çekiyor. Piyasasında. Keşişin telefonu mu olur? Gel bir soralım. Haram değil mi diyeyim kardeşim? Orada başka keşiş de var. Bunlar Budist. Ne soracağız? Sen niye telefon aldın? Hello. Hello. Keşişim. Çek kardeşim beni de çek. Keşiş tripod olmuş. Son durağımız Bantay Kdey'e geldik arkadaşlar. Yolları görüyorsunuz çamur içinde ama biz sizler için bu engelleri aşacağız. Bak film sahnesi gibi şu anda. Buradan geçtik. Hadi burayı atlattık. Peki buradan sonrası nasıl olacak? Şuradan geçebiliriz bence. Evet. Ne oldu? Arkada aksiyon veriyor Eylül. Video daha çok izlensin diye. Şöyle çamurlu yollardan geçmeyi çözdük. Bantay Kdey az önce gittiğimiz tapınak gibiymiş. Çok daha huzurlu, çok daha sessiziymiş. Turistlerin de pek nadir geldiği yerlerden biriymiş. Biz buraya kadar gelmişken görelim, gösterelim derdindeyiz. Bakalım. Bantay Kdey. Kemer dilinde rahiplerin manastırı demek arkadaşlar. Buraya geldiğinizde Budist heykellerini vesaire göreceksiniz. Kullandıkları malzemeden dolayı burada
Angkor Wat'ta en hızlı bozulan yerlerden biri olmuş. Zaten gördüğünüzde çok fazla bir şey kalmamış. İnanılmaz bir görseli yok. Şurada Budist heykelleri var. Onları da ziyaret edelim. Buda. Budistleri daha önceki bölümlerde anlattık. İzlemediyseniz daha önceki bölümleri izleyin lütfen arkadaşlar. Şimdi ben buraya çıktım ama niye çıktım ben de bilmiyorum. Budalar şöyle, Buda'nın öğretileri vardır. Buda dini, ya Budistler böyle aslında. Dine mensup gibi gözükseler de Buda'nın öğretilerine inanırlar. Buda kimdi? Buda bir kralın oğluydu, prensti. Buda diyor ki zenginlik de güzel ama fakirlikten de öğrenmemiz lazım. Mutluluk çok güzel ama mutsuzluğu da hissetmemiz lazım diyor. İşte bilmem bir şey olsa vay efendim öbürü var zaten. Kolu kopsa diğeri var zaten diye hep iyimser, hep doğru şekilde yönlendirmeye yapar. İyiliği, güzelliği aynı zamanda yaşanılan acıların birer gerçek deneyim olduğunu ve bu hayattan da bu deneyimleri yaşamamızı söyler. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilinmez. Şuradan devam edeceğiz. Şimdi Bantay Kıdeyi, Kemer dilinde söyledik. Budistlerin manastırı diye. Burayı daha önce kullanılmış. Bakın şimdi. Şurada devasa bir ağaç gölgesi. Aynı o Tomb Raider'daki dediğimiz kısımdaki tapınakla aynı. Oo, şu köke bakın ya. Böyle bir kök var mı ya? Biz turu biraz hızlı bitirdik. Sizlere video çekebilmek için 5 tane farklı tapınağı gezebilmeniz biraz daha süre alır normal şartlarda. Fakat biz dersimize çalışıyoruz. Biraz gezerken aynı zamanda okuyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz. Daha hızlı aktarıyoruz. O yüzden de kimse yok aslında. Evet, burası çok fazla tercih edilen bir tapınak değil ama diğerlerine de gittiğinizde çok fazla kalabalığı görmedik. Yani benim şahsi fikrim, tura çıkarsanız eğer sizler de bir an önce hızlandırın turunuzu, çok daha verimli geçer. Evet, burası da bu şekilde. Şu an saatlerimiz 9'u 19 geçiyor. Yani biz tura çıktığımızda saat sabah 5'te hatırlarsınız. Vardık ettik 5:40 oldu. Yani 3,5 saattir non-stop aslında geziyoruz. Bir yandan da anlatıyoruz. Bir yandan da işte biz de keşfetmeye çalışıyoruz. Yani sizler de geldiğinizde hızlandırırsanız daha az yoğunlukla karşılaşacaksınız, emin olabilirsiniz. Tabi bu turun farklı versiyonları da var. İsterseniz öğleden sonra turda alabilirsiniz, daha kısa süreli. Ya da akşam gün batımında alabilirsiniz. Turların bedelleri genelde o tuk başına para ödüyorsunuz. 19 dolar civarında bir para ödüyorsunuz. Ya da başka bir saatte alırsanız 16 dolara da var. Tuk başına para ödüyorsunuz aslında. Zaten day pass olarak alıyorsunuz. İsterseniz 3 günlük gezin burayı. İsterseniz 1 günlük, isterseniz daha uzun da alabiliyorsunuz. Tamamen tercih size kalmış. Eğer gününüz varsa Kamboçya'da değerlendirin. Kamboçya'ya gelir misiniz? Bence gelin. Siem Reap gerçekten çok keyifli bir yer. Yani son 3. günümüz bugün. Bayağı keyif aldık Eylül'e. Gerek insanlar gerek ortam küçük olduğu için bir de huzurlu oluyor. Ben beğendim. Sen ne düşünüyorsun? Ben bayıldım. Uzun zamandır gördüğüm en güzel yer. İnsanları harika. Değil mi ya? Çok muhteşem. Yani çok Kötü beğendim. hiçbir şey yok gibi bir şeydi. Bir tek yollar kötüydü. O da yağmur yağınca oluyor. Ama ana yollar yine çok iyi. Evet, hani bize sıkıntı çıkarmadı o yollar hiçbir zaman. Bali'den geliyorsun ya. Bali'de kaldırım olmadığı için kız kaldırımda yürürken oh be yürümeyi özlemişim dedi. Telefonum şok oldu. Ne oluyor? Normalden çok daha fazla adım atıyorsun diye. Değil mi? Normalde hep motora biniyoruz arkadaşlar Bali'de. Öyle Bali'de yürüme diye bir şey yok. Haberiniz olsun. Geldiğinizde yürüyememekten sıkılabilirsiniz. Can sıkabilen bir durum aslında ama Kamboçya'da bunu yaşamadık. Çok da keyifli zamanlar geçirdik. Yemekleri çok güzeldi. İnsanları çok güzeldi. Fiyatları Doğası uygun. çok güzeldi. Fiyatları çok güzeldi. Mekanlar olaydı. Otel muhteşemdi. Ben Her çok şey iyiydi. memnunum. 10 üzerinden kaç veriyorsun Ben bu 10 ülkeye? üzerinden çok veriyorum ya. Tam bir sayı söyle. 10 üzerinden 10 neresi? Ya politikayı bırakabilir miyiz? üzerinden Tam bir 10 sayı veriyorum. verebilir misin? Şey gibi seyircilere soruyorum. 10 üzerinden kaç veriyorsun? Şimdi hangi konudan değerlendirmek lazım? Evet. Bir de şöyle ya baba ver işte 10 puanı veriyorum. ya. 10 ver 10 işte ya. veriyorum. Ben de 9 veriyorum. Sen Bir ne puanı veriyorsun? nereden kırdım? Çok gelişmemiş bazı şeyler. Ha bu Mesela? gelişmemişliği seviyorum. Yemekler inanılmaz iyi değil. Ya çok güzel. Ya senin güzel demen, sen Bali'de köriye alışmışsın. Bu insanlar yemez. Şimdi sen aynı kendini düşünme burada. Turist gözünden bakmaya çalış biraz. Bana şey gibi geliyor onlar. Salçalı mercimek yemeği tarzı yemek gibi geliyor. Yani işte çok çirkin arkadaşlar. Baharatlar falan çok kötü. Allah Allah. Yemezsiniz yani. Bu kız alışmış ondan yiyor. Haberi yok. Hadi artık buradan gidelim. Yeter. Şimdi dışarı bir çıkalım. Biraz kahvaltı falan yapalım. Kendimize gelelim. Tapınakları bitirdik. Umarım beğendiğiniz bir kısım olmuştur. Bundan sonra biraz da lifestyle gösterelim sizlere. Hadi. Çıkarken sizi böyle bir müzikle karşılıyor. İsterseniz onlara tip verebilirsiniz. Good morning. Şimdi turu bitirdik. Tekrardan atladık. Tuktuk'a 30-35 dakika geri dönüş yolculuğu sürecek. Hostele gideceğiz. Eşyaları toparlayacağız vesaire. Sonra bir kahvaltı. Gidiyoruz.
Şimdi Red Fox'a geldik. Ben dedim ki bu juicy olmasın dedim bak. Dedim mi demedim mi? Yani neyse güzel. Otur. Yapacak bir şey yok. İsyan etme. Kabullen. Asya'da bunu çok yaşayacaksın. Üstünde nohut var. Güzel avokado tost falan. Keyifli. Fiyatlar 4 euro, 5 euro, 3 euro civarında. Pardon dolar civarında değişiyor haberiniz olsun. Afiyet olsun. üzerine iddiaya girdim de kaybettim? Ne üzerineydi? Çıkış. Çıkış kapısını hanımefendi dedi ki burası değil. Ya dedim Eylül sen kimle yoldasın farkında mısın dedim. Gel iddiasına girelim dedi. Tamam dedim. Dedim kahvaltısına onu çökertme planı. Üstüne bir de pankek söyledim. Şimdi kahve bitecek bir daha söyleyeceğim. 50 euroya kadar çıkartacağız hesabı. Afiyet olsun. An itibariyle bu odaya hoşça kal diyoruz. Kamboçya'da son 5-6 saatimiz arkadaşlar. Bir sonraki uçuşumuz Vietnam olacak. Hanoi'ye gideceğiz. Heyecanlıyım çünkü Vietnam'a hep böyle bekliyordum gitmek için. Şu an tam yağmur sezonu ile bitme sezonu arasında. İnşallah güzel şeyler göstereceğim size. Şimdi gidelim bir kafeye bir şeyler içelim. Sonra havalimanı için otobüse bineceğiz buradan. Nereden bineceğimi yine göstereceğim. Bu otel gerçekten güzeldi. Kemer Butik Otel diye geçiyor. Kemer House Butik Otel diye. Burada geldiğinizde kalabilirsiniz. Geceliği $40 falandı bilginize. Şimdi tekrar atladık. İlk geldiğimiz kafeye doğru gidiyoruz. Bu arada bu çocuğu ne zaman çağırsak bu geliyor. Yani tuk çağırdığımızda bu geliyor. Otelin önüne park ediyor bu çocuk. Haberiniz olsun. Bu çocuğu görürsünüz geldiğinde. Kamboçya'yı özleyeceğiz ya. Güzel. İşte o güzel kafeye gene geldik. Yani konsept falan çok güzel buranın ya. Mutlaka. Hi again. How are you? Thank you, and you? Very very good. Good to see you again. Good to see you again. Thank you. Kız bile tanıdı artık bizi. Öyle küçük yer ki hep aynı insanları görüyorsun. Aslında bu bir yandan çok iyi bir yandan kötü. Bayağı insan var bugün. Hi, how are you? Bu konsept gerçekten çok iyi. Özellikle şu ekranın bu şekilde olması çok keyif veriyor. Ortamın ambiyansı falan çok iyi. Koltuk falan var burada. Güzel. Madem Kamboçya'dan ayrılıyoruz, son dakikaları masajla kapatalım. Şimdi arkadaşlar kafa masajı olmaya geldim. Umarım sevdiğiniz, izlerken keyif aldığınız, bir şeyler öğrenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Eğer Kamboçya'ya gelirseniz en azından bu iki rotayı ya da bu iki gitmiş olduğumuz yerleri giderseniz güzel olur. Daha farklı yerler de vardı fakat çok fazla günümüz de yoktu. Bu yüzden böyle bir bölüm çektim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı, abone olmak isterseniz abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Hepinize Kamboçya'nın Siem Reap şehrinden sevgiler. Vietnam'da görüşürüz.